Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bugün yine çok hoş ve çok güzel bir bebek yeleği ile geldim. Birlikte bebek yeleğimizi öreceğiz. 2 tane bize ip lazım. Ben Polosu Sandy Baby kullanacağım. Bakın şöyle. Hem fiyatı uygun hem de çok yumuşak ve rahat düşen bir ip. 3,5 milimlikte bir tığ kullanarak size yeleğimi baştan sona detaylı bir şekilde anlatacağım. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Önce ipimizle tığımızı buluşturalım. Şöyle. Ve çok sıkı olmayan 64 tane zincir çekelim. Şöyle bakın rahat. Şu şekilde hiç sıkı olmadan, çok da bol olmadan rahat zincirler çekerek başlayalım. Gördüğünüz gibi hiç sıkmadım. Rahat bir şekilde zincirlerimi çekeceğim. 64 zincirimi çektim ve şimdi başlayacağız ilk sıramızı oluşturmaya. 1, 2, 3. zincire batarak trabzanlar yapacağız. Bakın böyle. Sıradaki zincirime batırdım. Şu şekilde 62 tane trabzanımız oluşacak bu sıra boyunca. Şu baştaki zincirimizde bir trabzanımız. Bakın şunu her zaman birinci trabzanımız olarak sayacağız. Ve 62 tane trabzan yapacağız. Şurada kenarda sağ köşede yaptığım sayılar şurada yazacak. Oradan da rahatlıkla ilk kurulumu yapabilirsiniz. 62 tane trabzanı şöyle hazırladım. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Burada kol, ön, arka buraları ayarlayacağız. Şimdi bizim birinci trabzanımız her zaman bu zincirimiz. Bakın şu. Bunu 1 olarak sayacağız. Bu 1 burası. Buna batırmayacağız. Önündekine batırarak buraya bir trabzan yaptım. Şöyle bakın gördünüz mü? Bu zincir bunun. 9 tane trabzan yapacağız. 1, 2. Bakın 2 oldu sayımız. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın. 9 tane birinci ön için trabzan ayarladık. 1, 2 zincir çektim. Ve şimdi sıradaki trabzana bakın. Buna batıracağım. Ve buraya 13 tane trabzan yapacağım. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın 10 tane 10 pardon 13 tane olacak. Şaşırdım bir an. 12 ve 13. Başka bir modele gitti kafa. Şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Bu da kolumuz için 1, 2 zincir çektim. Ve şimdi yine sıradakine batırıp 18 tane de arka için trabzan hazırlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 tane de arka için trabzanları yaptık. Şimdi 1, 2 zincir ve 13 tane kol bölümü için trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bu da 13. Evet bakın 13 tane de ikinci kol için 1, 2 zincir. Şimdi 9 tane son önümüzü yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. ne demiştik? Bizim zincirimiz. Bakın bu bir trabzan. 9. zincir tepesine batarak bir trabzan yaptım. Ve düzledim burayı, bakın dümdüz oldu. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü tekrar çevirdim. Tığma ipimi aldım. Bu birinciye batmayacağız. İkinciye batarak bakın. Burada 1, 2, 3'te çektim trabzanımı. Bakın tekrar sardım. Aldım ipimi. Burada 3 ilmeğim var ya, bak tek çekeceğiz önce. 1, 2, 3. Yine göstereyim. Aldım ipimi. 3. Birinciyi tek alacağız. Bakın. Tek. 2, 2 olarak da kalanları çekeceğiz. Yeniden 1, 2, 3. Tekrar 1, 2, 3. Tekrar yapalım. Önce tek, bakın, sonrası 2. Yani üçlü trabzan dediğimiz trabzanı yaparak ilerleyeceğiz. Ve zincirimize geldik. Şurası. Burada boşluğun içine 3 trabzan yapalım. 1, 2 ve 3. Aynı yere 3 tane yaptım. 1, 2 zincir. Aldım ipimi, tekrar yine buraya 3 trabzan daha. 1, 2 ve 3. Ne yaptık? 6 tane artırma yaptık burada. Öbür 3 köşemizde de aynı işlemi yapacağız. Burada, burada, burada. Bir yer tamamen örneğin devamıdır. Yani burayı yaptıktan sonra öbür 3 yerimizde aynı işlemi yapalım. Buradan şimdi bakın kola gideceğim. Bak orada da aynısını yapacağım. Yani o yüzden bu yakadan başlama yelekler çok pratik ve kolay oluyor. Ben en çok bunları seviyorum. Bazen etekten başlamada yapıyorum ama hani istek olduğu için yapıyorum. Yoksa hiç yapmayacağım yani. Bu yakadan başlama en kolayıdır ve en güzelidir. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Hepsini bir kere de yapıyoruz çünkü. Bakın geldim. İkinci noktamdayım, artış noktasında. Buraya 1, 2
ve 3. 3 trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim ve aynı yere yine 3 tane. 1, 2 ve 3. Böyle. 6 tane daha artırmış oldum. Burayı ve burayı yapıp sıranın sonuna gidelim. Evet, sıramız tamamlandı. Sadece bu sırada her bölümde 6 artırma yaptık. Bundan sonrakilerde yapmayacağım. 2 2 gideceğiz. Yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak. Şimdi bakın, bir zincir çektim ve örgümü çevirdim. Birinciye, hani bu zincirimiz dediğimiz var ya, sık iğne yaptığımızda buna batacağız. Yani zincir çektiğimizin hemen dibine sık iğne yaparken batalım. Şimdi artış noktasına kadar birebir batarak geleceğim. Bu bölümümüz çok kolay ilerliyor. Bakın, tüm trabzanların tepe noktalarına birer tane sık iğne yaparak geldim. Şöyle. Burada 1-2 zincir çektim. Bu zincirli yeri zincirle geçiş yaptım ve buraya trabzanımın üzerine yine sık iğne yapacağım. Bakın. Yani artış yapmıyoruz. Sadece sık iğne ile üzerinden geçmiş oluyoruz. Hemen öbürüne de gideyim, göstereyim size. Mümkün olduğunca bu ayarlama bölümlerinde atlatma yapmayın. Çünkü sonra yani bir tane yanlış bile yapsanız sökmek zorunda kalırsınız. Geçenlerde ben böyle bir roba başladım. İnanın kafa ne kadar dağılmışsa bayağı ördüm. Böyle 7-8 sıra falan ördüm. Bir baktım önüm biri yok. Noksan yapmışım. Yani o yüzden dikkatli yaparsanız örgünüzü sökmek zorunda kalmazsınız. Bakın, zincir olan noktaya geldim. 1-2 zincir çekip yine bu önündeki trabzandan devam edeceğim. Sık iğne sırasında böyle ilerleyeceğiz. Sona gidelim. Evet. Bakın, bu da tamam. Şöyle. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve yine trabzanlı sıraya geldim. Birinciye batmadım. İkinciden trabzanlarımı yaparak ilerleyeceğim. Örgümüz boyunca trabzanlarımızı, yani robamız boyunca bu trabzanları böyle çekelim. Başka şekilde çekmeyelim. Şimdi zincire kadar, bu sık iğneleri yaparken geçiş yaptığımız zincire kadar birebir öreceğim. Bakın, hiçbir şey yok burada. Aralar dümdüz. Ve böyle. Şimdi burada bakın zincirimiz var. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapmıştık ya, artık öyle değil. 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 1, 2 zincir, tekrar 2 trabzan. 1, 2. Öbür 3 yerde de aynı bu işlemi yaparak tamamlayacağız. Ve arkasından yine sık iğne sıramızı yapacağız. Sık iğne sırası da aynı ilerleyecek. Şöyle bakın, göstereyim. Bunun üstüne sık iğne sırasını da yapıp buraya geleceğiz. Evet, tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim ve bakın sık iğne sırasını da yaparak geldim. Şöyle. Burada 2 kere de çekerek trabzan yapacağız. Bakın, atlatmayın mümkünse. Bir trabzan 2 kere de çekerek yaptım. 1, 2 defa tığımın başını doladım ipi. Sıradaki sık iğnenin altında bakın trabzan sıramız var ya. Sık iğnenin altındaki trabzan sırasındaki tam onun üstüne gelen bakın şu trabzanı tığıma aldım. 1-2, bakın burada da 1-2, üçüncü trabzanı tığıma aldım.
ipimi sardım. Önce tek çektim. Sonra 2, 2 ve 2 olarak çektim. İpimi sardım. Bu arkadaki bu bir taneyi bırakacağız sık iğnede. Ve önündekine bakın, bu bir tane bunun. Buraya bir trabzan yaptım. 2 kere de çekerek. Tığıma 2 defa sardım. Sıradaki sık iğnenin altındaki trabzan bakın. Şurayı takip edin. Arada bir tane bıraktım. Hemen önündekini aldım. Trabzanı alacağız. Önce 1, 2, 2 ve ikili olarak çektim. Sıradakine, arkadakini kesinlikle bırakın. Bir atlayıp ikinciye bir trabzan yaptım sık iğneye. 1, 2 defa sardığımızda trabzan sırasına ineceğiz. Bir alta bakın. Arada bir tane kalacak. İkinciyi aldım ve 1, 2, 2 olarak çektim. Arkadaki bir taneyi bıraktım ve sıradakine bir trabzan yaptım. 1, 2 defa sardım. Bir alttaki trabzan sırasında bakın, bunu sardıktan sonra bir taneyi bıraktım, ikinciye taktım. Ve yine aldım trabzanımı. İpimi alıp arkadaki bir taneyi bırakıp önündekine bir trabzan yaptım. Bakın böyle belirginleşmeye başladı. 2 defa sardım. Buradaki trabzanı bıraktım. Aralarda bir bakın trabzanlar kaldı. Bir bıraktım, önündekini aldım ve buraya bir trabzan yaptım. Tekrar ipimi aldım. Bakın bir bıraktım, önündekini. 1, 2 defa sardım ve arada bir taneyi bıraktım. 1, 2, 2, 2 olarak çektim. Ve bakın aradaki bir taneyi bıraktım ve buraya bir trabzan yaptım. Bakın böyle bir güzellik oluşturduk. Şimdi zincirimizin içine, artış noktasına bir trabzan yaptım. Burada da bir tane artırdım. Bakın nasıl geldik? 3, 2, 1. Bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Şöyle. Hemen önündekine de bir trabzan yaptım. Şimdi bakın, bu birinciyi bıraktım. İkinciye ipimi sardım 2 defa ve yine buradan aldım. Arkadaki bir taneyi bırakıp önündekine bir trabzan, 2 sardım ve böyle şimdi öbür artış noktasına kadar aynen böyle öreceğiz. Sadece bu sıramızda bu işlemi yapıyoruz. Arkadaki bir taneyi kesinlikle bırakmalısınız. Yoksa sayılarınız değişir ve sizi yanıltır. Ve hemen gideceğim oraya şimdi. Sona geldim ve bakın yaptım trabzanımı. Bir trabzan artırdım. 1, 2 zincir çektim. Bir trabzan daha artırdım. Hemen önündekine bir trabzan yaptım. Ve yine bakın aynı birinciyi bıraktım, ikinciden başladım. Ve ilerleyeceğim böyle. Öbür iki yerde de aynı işlemi yaparak sıramızı tamamlayacağız. Arkayı yapıp geldiğimizde bakın, burada ben de şöyle uçtaki tek kaldı. Bu tekten devam edeceğim. Buralar sizi yanıltmasın. Bakın şöyle. Yine artış noktasının içine bir trabzan yaptım. Ve bir tane daha artırdım. Şimdi önündekini de trabzan yaptım. Ve ilerleyeceğim. Tamamen burası bizim hani süslememiz olduğu için. Yani bir buradan olmuş bir şey fark etmez. Ve
Böylelikle bitireceğim sıramı. Evet, sıramızı bitirdik. Bakın ne kadar güzel bir şekil alacak. Bir zincir çektim. Burada sık iğne sıramızdayız. Burada artış yapmıyoruz biliyorsunuz. Artış noktalarının üzerinden 2 zincirle geçiş yaparak sıramızı tamamlayacağız. Sadece sık iğnelerden oluşturacağız. Şöyle bakın göstereceğim burayı yine. Şimdi artış noktasındayım. 1-2 zincirle geldim. Öbür trabzana geçtim. Tamamlayalım sıramızı. Tamamladım. Sık iğne sıramda tamam. 1, 2, 3 çevirdim. Artış noktasına kadar yine aynen örmeye devam edeceğiz. Üçer kere trabzanlarımızı çekerek. Böyle. Şimdi burada artık 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olarak 2 tur artırma yapacağız. Yani bundan sonra bir kere daha artırma yaparak tamamlayacağız. Hemen geleceğim oraya. Geldim. Şimdi artış noktasındayım. Buraya 1, 2, 1, 2 zincir ve tekrar 2 trabzan. 1 ve 2. 4 tane artırmış oldum. Öbür 3 yerde de aynı işlemi yapacağız. Sık iğne sırasını yapıp tekrar bir artırma sırası daha yapıp sonra ayırma işlemine başlayacağız. Evet güzelliklerim, bakın robamız bu şeklini aldı. Örnek yaptığımız yerden sonra 1-2 trabzan sırası ve 2 artış daha yaptım ve şimdi sık iğne sıramdayım ama burada kolları bırakacağız ve ön, arka ve önle birleştirerek devam edeceğiz. Bakın mümkün olduğunca atlatmayın. Burada detaylarımız var. Önde bakın şurası ön. Bir burada, bir burada. Yani şöyle ortalayın. 2 yerde çift batacağız. Bakın birisi bu trabzanım. Şöyle işaretledim. Tekrar bu tarafa geldim. Biraz daha şu göz kararı bakın. Şuraya ortaya bir işaret daha attım. Burada da artış yapacağım. Bakın. 1-2 yerde artış yapacağım. Arkaya geldim. Pardon şöyle arkaya geldim. Bakın kolu bıraktım. Arka kısma geldim. Arkada 4 yerde artış yapacağız. Şöyle yapalım. Şimdi bir tane burada, bir tane burada. Tamamen göz kararı yaptım. 4'e bölün yani araları. Bir tane burada. Bir tane şurada yapacağım. Böyle. Şimdi 2 tane de buraya alacağım. Bakın. Şu şekilde. Ve bir tane de hemen ikisinin arasında 4 tane de burada. Hemen kolu bıraktım. Öbür öne geldim. Burada da şimdi 2 yerde şöyle bakacağım. Bakın birini buradan yapacağım. Birini de buradan yapalım. Bakın. Ve böyle. 2, arkada 4, bu önde 2. Şimdi bir zincirimi çektim ve çevirdim. Birebir batarak ilk işaretime geleceğim. Ve böyle. Bakın şimdi şurada aynı yere 2 tane sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Öbür işaretime gideceğim. . 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
Ve geldim. Bakın. Buna da 2. Bir tane yaptım. Aynı yerden bir tane daha yaptım. Ve şimdi kol ayrımına geleceğim. Şöyle. Bakın şimdi. Burada zincirimiz var ya. Bunun içine bir trabzan yaptım. Bu iki, bakın, ön ve kolu ayıran bölüm. Bir tane artırma yaptım burada. Tek bir tane. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Kolu bıraktım. Bakın. Ve yine buraya geldim. Şuranın içine bir tane artırma yaptım. Ve yine işaretlerime doğru giderek arkada 4 tane artırma yapacağız ya. Bakın, işaretime geldim. Şimdi aynı yerden 1, 2. Öbür işarete kadar gideceğim. Ve böyle. Bakın, burada işaret var. 1, 2. Öbür işaretime gideceğim. Arkadan ilerliyorum. Ve burası, bakın. Buna da 2. 1, 2. Ve şimdi son işaretime gidip ve bakın, işaretim yine buna da 2. Ve şimdi yine artış noktasına geldim. Ve bakın, şimdi boşluğun içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4. Gergin zincir çekmedim. Rahat çektim. Burayı bıraktım ve buraya da bir tane sık iğne. Şimdi öbür öndeyim ve yine 2 yerde artışımı yapacağım ve tamamlayacağız. Bakın, işaretleyeyim. 1 ve 2. Sona geldim. Öbür işaretime doğru gidiyorum. Bakın. 1 ve 2. Ve sıramı tamamladım. Kollarımızı ayırmış olduk. Şöyle bakın. Çok da güzel oldu. Şimdi trabzan sırasına geçeceğiz ve bir sıra trabzan, bir sırada sık iğne sırası olup ön yüze geri geleceğiz. Bir trabzan sırası. Bunun üzerine de bir sıra sık iğne sırası yapacağız. Şimdi zincir çektiğim yere kadar zincir 4 tane çekmiştik. 4 tane buradan trabzan alacağız. Bakın, birinci zincir, bir trabzan, ikinci zincir, bir trabzan, üçüncü zincir, bir trabzan, dördüncü zincir, bir trabzan. Yani 4 zincire 4 trabzan yapmış oldum. Evet, şimdi öbür kolda da aynısı ve sonra da bir sıra sık iğne yapalım ve geri ön yüzde buluşalım. Evet, şöyle bir katlayalım. Bakın. Yeleğimiz güzelliğine güzellik katarak devam edecek. Şimdi burmalarımızı yaparak ilerleyeceğiz. 1, 2, 3 zincirimi çektim ve bakın, bu zincirimiz biliyorsunuz birinciydi. İkinciye bir trabzan yaptım. 2 kere de çekerek. Şurada 3 tane 1, 2, 3. Alttan da 3 trabzanımız, bakın. Sık iğnelerin altındaki şu 3 trabzanı kullanacağız. Şunları. Şöyle. Tığıma
2 defa sardım. Şimdi 3 trabzan demiştim ya. Birinciyi bıraktım. Şu birinciyi bıraktım. İkinciyi tığımın üzerine aldım. Ve ipimi çıkarttım. Çok sıkmadan bakın önce tek. Sonra 2, 2 ve 2 olarak ördüm. 1, 2 defa aldım ve bakın dediğim 3. trabzanımdayım. Şunda. Bu trabzanı da aldım boşluğundan. İpimi aldım ve önce 1, 2, 2 ve 2. 1, 2 defa sardım ve şimdi birinci trabzana geri döneceğiz. Bakın şuna 1, 2, 3 birinciyi bırakmıştık. Geri döndüm. Bakın o trabzanı aldım tığımın üzerine. Tuttum ve 1, 2, 3, 4 defada çektim. Arkada bakın 1, 2, 3 taneyi bırakacağız. Tığıma ipimi aldım. 1, 2, 3'ü bıraktım. Dördüncüye bir trabzan yaptım. Ve tekrar önündekine bir trabzan yaptım. Ve birinci örneğimizi yaptık. 1. Eğer ki şurayı yaptığınız büzdü ya, isterseniz 3 de sarabilirsiniz rahat olsun diye. Şimdi bu 2 tanenin bakın alttaki trabzanları şunlar. Yine 3 tane trabzan var burada. 2'yi bıraktım ve bakın 3. Yine 3 trabzan üzerinden şu birinciyi bıraktım. Buradan aldım. İpimi uzattım. Önce tek, 2, 2 ve 2. 1, 2 defa sardım. 3. trabzanımı aldım. İpimi çıkarttım. 1, 2, 3, 4 de çektim. Tekrar 2 defa sardım ve bakın arada 1, 2 trabzan kaldı. Şu bıraktığım trabzana geri geldim. Ve 1, 2, 3, 4 de çektim. Arkadan 1, 2, 3'ü bıraktım. Bakın. Hemen buna batırdım. 3 taneyi bıraktıktan sonra 1, 2 trabzan yaptım. Bakın bir örnek daha yaptık. Tekrar bir kere daha göstereceğim. Şimdi bakın 2 trabzan burada var ya, bunları 1, 2 saydık ve şu 3 trabzan. Birinciyi bıraktım. İkinciye taktım. 1, 2, 3, 4 de çektim. 2 defa sardım. Önündekini aldım. Ve çektim. 2 taneyi yaptım. 1, 2 defa sardım. Ve bakın bu birinciye geri döndüm. Ve bunu aldım. Böyle. 1, 2, 3 örnek yaptık. Arkada 3 taneyi kesinlikle bırakmamız lazım. Ve şimdi bakın şurada ilerleyeceğiz. Sona kadar aynı işlemi yaparak ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. Artık aynı şeyleri anlatacağım. Şurada bir detayım var. Oraya kadar öreyim söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bakın buraya kadar geldim. Şurada arkanın son 3 ilmeğindeyim. Şimdi bu önümüze şöyle bakalım. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 örnekle geldiğimizde şu koltuk altında bakın 3 trabzanı örneğe kullanmışız. Tekrar bir tanesine de tek trabzan yapmışız. Şöyle. Şimdi burada aynı işlemi yapacağız. Belki yanlış yapmış olabilirsiniz. Eksik batmış olabilirsiniz. O yüzden ayarlamayı burada yapacağız. Bakın şimdi ön taraftan geliyorum. 1, 2, 3. Şu da tek trabzanı. Bakın şurası. Şimdi buraya örneğimi sığdıracağım. Bakın benimki doğru geldi. Ama oldu ki hani yanlış battınız. Burada 2 trabzanı kullanarak örneği kurabilirsiniz. Yani şaşırmanıza gerek yok. Orada bir eksik bir fazla, hani insan bazen
yanlış sayabiliyor. O yüzden bakın onda nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şimdi oldu ki bir tane eksik geldi. Şu arkada 3 bırakıyorduk ya. 1, 2, 3. 2 tane bırakın. Böyle. O zaman ne olur? Burada size bir tane dengeleme yapar. Bakın. Benim de bir tane çünkü eksik geliyor. Ve bakın. Gördünüz mü? Şimdi yine örneğimi yapacağım. Bakın buna bunu yaptım. Şimdi 3 tane trabzanın ikinciye batırdım. Ve örneklerimi kurarak yine son noktaya gideceğim. Şöyle. Bir tane ayarlamayı yaptık. Bakın hiç belli bile olmadı. Evet, sıramız tamam. Arka sıramız sık iğnelerden oluşuyor ve yine sık iğne yaparak devam edelim. Arka sıra hep sık iğne olacak. Sık iğnelerim tamam. 1, 2, 3 zincir. Geldim. Artık işimiz kolaylaştı. İkinciye bir trabzan yaptım. Tığıma 2 defa sardım. Artık bakın 3 ilmeklerimiz belli. Ne yapacağız? Birinciyi bırakıp ikinciye boşluğundan takacağız. Bakın 1, 2, 3. Birinciyi bıraktım. İkinciye taktım. Ve örneğimi yaptım. Bakın üçüncü. Böyle sardım. Bıraktığım birinciye geldim ve şu şekilde hazırladım. Aradaki 2 trabzan 1, 2. Tekrar 2 defa sardım. 1, 2, 3 trabzanım var. Birinciyi bıraktım. İkinciyi şöyle çıkarttım, taktım. 1. Üçüncüye de taktım. 2. Ve bıraktığım birinciye geldim. Ve 1. Bakın. Aradaki 2 trabzan 1, 2. 2 defa sardım. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Birinciyi bıraktım. İkinciyi aldım. Ve artık iyice belirginleşti. Şimdi birinciye geri döndüm. Yani bir alt sıranın tekrarını yaptım. 2 trabzanlarımız sabit gidiyor. Ve böyle bak şu şekilde büyüye büyüye devam edecek. Evet güzelliklerim bakın ördüm. Boyunu uzattım. Şu trabzan sıralarını saydığımızda tam 13 sıra trabzan sırası örerek geldim. Ve bakın en son örneğimi yaptım. Ve şimdi şöyle bakın. 1, 2, 2 zincir çekerek örgümü çevirdim. Ve buradan hemen direkt lastiğimizi yapmaya başlayacağız. Bakın şimdi şu birinci trabzanı boşluğundan aldım. Ve bir trabzan yaptım. Tekrar şu sıradaki trabzanı arkadan boşluğundan alarak bakın. Buraya bir trabzan yaptım. Tekrar öndekini boşluğundan batarak bir trabzan yaptım. Sıradakini arkadan boşluğundan alarak yaptım. Sıradakini önden boşluğundan hiç tepelere batmadan bir önden bir arkadan alarak trabzanları yapacağız. Şimdi sık iğne sırasını gitmedim. Çünkü güzel durmadı. Orada bir kesik bir parça gibi durdu. Ama bu şekilde lastik örgüyle bütünleşiyor. Bir arkadan boşluğundan alarak, bir önden boşluğundan alarak, bir arkadan, bir önden boşluğundan alarak ve sırayı böyle tamamlayacağız.
Bakın bu şekilde gidelim şimdi. Sona geldiğimizde şu bakın zincirimiz var ya. Zincirimizin yine tepe noktasına batarak trabzanımızı yapacağız. 2 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bakın yaptığınızda göreceksiniz bu lastik bu şekilde çok güzel yakıştı. Şimdi işimiz daha kolay. Bakın önden görünenleri önden alacağız. Boşluğundan batarak. Arkadan görünenleri boşluğundan batarak arkadan alacağız. Önden görünenleri önden, arkadan görünenleri arkadan alarak lastiğimizi büyüteceğiz. İstediğiniz boyda lastik yapabilirsiniz. Ve ondan sonra yanlarına geçeriz. Evet, lastiğimi belirgin bir şekilde ördüm. Şimdi ön bandını örmek için ön bantta böyle lastik yapmayacağım. Çok kaba duracak çünkü. Ama buraya bakın yakıştı. Burayı da sık iğne olarak böyle ince bir bant yapacağım ve boğmayacağım. Şimdi buradan bakın. Her sıradan bir tane olacak şekilde sık iğne çıkartacağım. Şu lastik yerinde bakın. Burayı gerdirmeyin. Şöyle bakacağım. Bakın. Ve bu. Şimdi trabzan sıralarımızdan 2 tane, sık iğne yaptığımız sıradan 1 tane. Trabzan sırasından 2, 1, 2 tane, sık iğne sırasından 1 tane. Trabzan sırasından 2, sık iğne sırasından 1. Ve böyle sırayı tamamlayacağız. Aşağı inerken de düğme delikleri yapacağız. Çünkü örneğimiz ağır, güzel. Ön bandı böyle çok ağır tutarsak güzel durmaz. O yüzden biraz şeffaf yapacağız. Çok örmeyeceğim. Bakın böyle. Şimdi sırayı tamamlayacağım. Evet, sona geldiğimde en son bitirirken şu tepe noktaya da bir tane yaptım. Bir zincir çekip çevirdim ve şimdi bakın önce 1, 2, 3. 3 tane sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. 1, 2 tane atlayıp üçüncüye başladım yapmaya bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle bakın 7 tane yaptım ve 1, 2 zincir çektim. 1, 2 atlayıp üçüncüden tekrar başladım. Ve yine 7 tane. Arada 7 tane sık iğnemiz olacak. 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2 zincir, 2 atladım üçüncüye. Ve böyle ayarlayarak aşağıya doğru ineceğim. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın. Evet, çevirelim ve şimdi bakın. Bu zincir boşluklarının içine ikişer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bakın böyle. 1, 2 ve yine birebir batıp bir kere daha göstereyim. Zincir boşluklarının içine 2 tane sık iğne yapalım ve dümdüz devam edelim. Tekrar aşağıya doğru inip yukarıya doğru çıkacağız. Yani 2 sıra daha. Bundan sonra 2 sıra daha yapalım sık iğnelerimizi. Evet, bakın bu bandımız da böyle oldu. Öbür bandımızı da aynı şekilde öreceğiz. Burada bir düğme deliği yapmayacağız. Orada nasıl bir işlem yaptıysak burada da aynısını yaparak ön bandımızı örelim.
Evet güzelliklerim, bakın önlerimiz de bitti. Şöyle düğmelerimi de diktim ben. Şu şekilde düğmelerim vardı elimde. Onları diktim. Şu birinci kol kenarını şöyle yaptım. Şimdi bir kol kenarımız ve bir de yakamız kaldı. Hemen kol kenarında göstereceğim size. Tek sıradan oluşuyor kol kenarımız. Bakın şurada arada 4 tane artırmıştık ya koltuk altında. Hemen aradan birinden girdim ve ipimi buraya bir kere bağladım. Tekrar aynı yere girdim ve ipimi burada sağlamlaştırdım. Bakın şimdi şurada birleştirme zincirimiz vardı ya, bakın aradaki artış zincirimiz şuradaki trabzandan boşluğundan batarak aldım. Sıradakini arkadan batarak aldım. Sıradakini önden, yani buraya bir lastik kurulumu yaptım. Bu şekilde bir lastik kurulumu yaptım. Sadece bu sırayı böyle yaptım. Hırka örmek isterseniz dümdüz aşağıya doğru yine örneklerimizi kurarak devam edebilirsiniz. Ya da böyle tığlayarak yelek olarak bitirebilirsiniz. Şimdi bakın. Gördünüz mü? Sadece bunu yapacağız burada. Ve bakın bitişe geldiğimde yine aynı şuradakinden de bir tane aldım. Ve bakın şura var ya orta. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar ötekinin araya da bir sık iğne yapıp başladığım noktada ipimi kesip birleştireceğim ve içeride ipimizi saklayacağız. Güzelce ipimizi saklayacağız ve bakın şöyle bir görüntüsü oldu. Yakaya geldiğimizde şimdi şunu düğmesini açayım. Bakın iç yüzünden bir sıra sık iğne yaparak başlayacağız. Yani iç tarafını çevireceğiz. Bakın buradan ipimizi şöyle alacağız. Bakın buraya düğüm atmayacağız. Burada bir çirkin bir görüntü oluşturmayacağız. Bir zincir çektim. Ve şimdi bakın burayı bir sıra sık iğne yapacağım. Başladığım ipimi de içeriden götürdüm. Şimdi bunun tepelerine batarak bakın. Çünkü aynı buraya da bir sıra lastik uygulaması yapacağız. O yüzden sıkışmasını istemiyoruz. Böyle. Şimdi bu sırayı tepelerine batarak bir sıra yapalım. Evet, sıramı tamamladım ve bir zincirle geldim. Şimdi bakın bu kestiğim ipleri de burada içeride götürerek kaybettim. Şimdi burada ne yapacağız? Burada sık iğne sıramız var ya, bakın. Şimdi birinciye bir sık iğne yaptım. Şöyle ipimi aldım. Burayla eşit gözükmesi için ta şuraya alta, bunun hizasına alttan şöyle sık iğneden aldım bakın. 1, 2, 3 de çektim. O arkadakini bıraktım ve yine tuttum. Bakın buradan alta indim. Şöyle trabzanlarınızın hizasına kadar inebilirsiniz. Ve böyle burada şimdi 2 tane bunu yaptım ve burayı eşit gösterdim. Ve sıradaki sık iğneye batırdım. Bakın. Şimdi buradan trabzanları alıp 3'te çekerek araya bir sık iğne yaparak devam edeceğiz. Bir sık iğne, bir boşluktan alarak trabzan. Bir sık iğne, bir boşluktan alarak sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Şöyle bir görüntümüz olacak ve çok yakıştı. Bitirirken de aynı şekilde bitirelim. Şurada ayarlayalım. Bakın şunu şuradan yapacağım. Hani illa şu sıralaması var diye bir şey yok. Bakın 2 tane şöyle buradan da alacağım ve eşit görünmesini sağlayacağım. Bakın. Şuna bat, yok ya, batmayalım. Batalım mı şuraya? Bakayım şöyle bir. Batalım yine de. Evet. Ve ipimi kesip saklayacağım.
İsterseniz bağcık da yapabilirsiniz buraya. Hani bir bağcık bir pompon yapabilirsiniz. Süslemesi şöyle. Bakın aldım ipimi içeriye. Örer gibi. Şuradan da 2 telin içinden bir daha alırsak bitti. 2 ipten bakın kalanım bu. Şöyle az kaldı. Hani çok kalmadı. Hırka yaparsak da yeter miydi bilmiyorum. Şöyle bakın. Çok tatlı oldu teyzoşları bu. Evet. Şöyle bakın. Çok güzel bir yelek yaptık yine. Şahane bir yelek yaptık. Kol yerleri lastik olduğu için bakın şöyle açılabiliyor. Örneğimiz harika. Yeleğimiz harika. Umarım buraya kadar sabredip izlemişsinizdir. Siz de benimle birlikte örmüşsünüzdür. Siz yeni bunu yaparken ben size yeni yelekler, hırkalar modelleri hazırlayayım. Ben de işler kolay, çabuk ilerler, hiç sıkılmadan öreriz birlikte. Şöyle göstereyim güzelliğimi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone de olup benimle kalın.